Bundan birkaç ay önce kuzenim Sude ile birlikte plaja gitmiştik. Dönüşte köye inecek ve oradan otobüsle geri dönecektik. Ama köye indiğimizde hava çoktan kararmıştı. Yol uzun sürmüştü. Fark etmeden son otobüsü kaçırmışız. O saatte başka dönüş yolu aramak istemedik. Zaten yeterince yorgunduk. Yakınlarda mutlaka bir pansiyon vardır diye araştırmaya başladık. Sonunda bir yer bulduk. Ama pansiyoncu kadın yer olmadığını söyledi. Zaten köyde 2 tane pansiyon varmış. Daha önceden arayıp yer ayırtmadan boş oda bulamazsınız dedi. Tam ne yapacağımızı düşünürken kadın, aşağıda Hanife teyzenin evi var. Orası müsait. Böyle durumlarda onun evinde kalırlar dedi. Sude ile birbirimize baktık. Ne yapacağımızı bilemedik. Kadın, isterseniz arayayım deyince bir an duraksadık. Ama başka çaremiz yok gibi görünüyordu. Tamam dedik. Sonra kadın bize yolu tarif etti. Köyün içinden biraz daha aşağı doğru yürüdük. Etraf iyice sessizleşmiş, hava da epey serinlemişti. Yürürken bizimkileri arayıp pansiyonda kalacağımızı söylemiştik. En sonunda kadının bize tarif ettiği yere gittik. Normal bir köy eviydi. Kapıyı çaldım. Biraz sonra açıldı. Karşımızda orta yaşlı bir kadın duruyordu. Durumu kısaca anlattıktan sonra "Size yönlendirdiler. Galiba odalarınızı kiralıyormuşsunuz" dedim. Kadın, "Aradılar beni. Haberim var kızım. Öyle kiralama falan değil. Ama ev müsait. O yüzden öyle demişlerdir. Gelin çekinmeyin" dedi. Bir an tereddüt ettim. Pansiyoncu kadın buraya gönderince biz de odaları kiraya veriyordur belki diye düşünmüştük. Ama öyle değildi. Bilmediğimiz insanların evinde misafir olmak da güvenli gelmiyordu. Rahatsızlık vermeyelim dedik. Ama kadın çoktan kapıyı açmış, içeri buyur ediyordu. Sude ile birbirimize baktık. Girelim bari, ne yapacağız bu saatte" diye fısıldadı Sude. O öyle söyleyince ben de içeri doğru adım attım. İçeride Hanife teyze ile eşi vardı. İkisi de gülümsüyordu. "Gel kızım gel, üşümüşsünüzdür" dedi kadın. Sude'ye baktım. O da benim gibi rahatlamış görünüyordu. Odaya adım attığımızda sıcaklık yüzüme vurdu. Dışarıdaki havadan sonra neredeyse bunaltıcı geldi. Ama şikayet etmedim. Ayakkabılarımızı kapının yanına bıraktık. Adam elimdeki çantayı almak ister gibi bir hareket yaptı. Görmezden geldim. "Şöyle geçin, oturun, kendinize gelin biraz" dedi. Koltuğa oturur oturmaz dizlerimin titrediğini fark ettim. Sude de sessizleşmişti. Birkaç saniye boyunca sadece nefes alışlarımız duyuldu. Kadın karşımızda ayakta duruyordu. Ellerini önünde birleştirmiş bizi izliyordu. Gülümsüyordu hala. "Anlatın bakalım, yolda mı kaldınız?" diye sordu adam. Sude konuşmaya başladı. O anlatırken ben de arada başımı sallıyor, eksik kalan yerleri tamamlıyordum. Ama bir noktadan sonra adamın gözlerinin sürekli bana kaydığını fark ettim. Dinliyordu ama sanki sadece söylediklerimizi değil, başka bir şey de ölçüyordu. Kadın bir süre daha dinledi. Sonra birden "Açsınızdır siz" dedi. "Yok, gerçekten gerek yok. Bu saatte sizi de uğraştırmayalım" dedim. Adam gülümseyerek "Olur mu hiç? Biz de acıkmıştık zaten. Beraber yeriz. Hem sıcak bir şey iyi gelir" dedi. Kadın "Hemen hazırlayayım o zaman" dedi ve mutfağa geçti. Adam koltuğun kenarına biraz daha yaklaştı. "Çekinmeyin kızım, kendi eviniz gibi rahat olun" dedi. Bir süre daha konuştuk. O sorular sordu, biz cevapladık. Nereden geldiğimiz, nereye gittiğimiz vesaire. Mutfaktan gelen tabak sesleri konuşmaların arasına karışıyordu. Bir süre sonra kadın elinde büyükçe bir siniyle geri döndü. Yemeklerin kokusu açlığımı hatırlattı. Sude ile ayağa kalkıp yardım ettik. Sonra da oturup yemeye başladık. Yemek boyunca konuştuk. Daha çok onlar konuştu aslında. Evlerinden, eskiden nasıl kalabalık olduklarından, şimdi ne kadar sessiz olduğundan. Adam bir ara gülerek "Misafir iyi geliyor, ev canlanıyor" dedi. Yemek beklediğimden daha lezzetliydi. Bitince yine sofrayı kaldırmaya yardım ettik. Sonra kadın içeri girip birkaç parça kıyafetle geri geldi. "Üstünüzü değiştirin yavrum, rahat edin" diyerek kıyafetleri uzattı. Gerçekten de üzerimizdeki kıyafetler kirlenmişti.
O an fark ettim. Kadın yatacağımız odayı gösterip orada değiştirebilirsiniz dedi. Sude ile odaya girip kapıyı kapattık. Kapıyı kapatır kapatmaz Sude derin bir nefes verdi. Of var ya çok yorulmuşum dedi üzerini çıkarırken. İyi insanlara benziyorlar. Korkulacak bir durum yok bence diye de ekledi. Evet, ben de başta biraz çekindim ama şimdi rahatladım dedim. Aman bir yatıp rahat uyuyalım da yarın kalkınca hemen yola çıkarız zaten dedi Sude. Evet, çok yoruldum ben de diye onayladım. Tam o sırada kapının ardından kadının sesi geldi. Çay demledim kızlar, gelin içiniz ısınsın diye sesleniyordu. Gidelim bari ayıp olmasın dedik. Odaya geri döndüğümüzde içeriye yayılan sıcaklıkla birlikte çayın kokusu karışıyordu. Kadın çoktan bardakları doldurmuş, sehpanın üzerine dizmişti. Gel kızım, şöyle oturun dedi. Sude ile birlikte karşılarına oturduk. Bardağı elime aldığımda camın sıcaklığı parmaklarımı ısıttı. İlk yudumu alınca içim gerçekten rahatladı. Adam arkasına yaslandı. Biz işte böyle yaşıyoruz. Sakin, kendi halimizde dedi. Kadın da yalnız başımıza kalıyoruz burada işte dedi. Sude başını salladı. Zor olmuyor mu diye sordu. Kadın alıştık artık diye cevap verdi. Ben de konuşmaya dahil olmaya çalıştım. Çocuğunuz yok mu diye sordum. Kadınla adam kısa bir an birbirlerine baktılar. Yok, ikimiz varız işte dedi adam. Kadın da böyle sizin gibi gelen giden olur. Misafirimiz eksik olmaz. Biri gelince seviniyoruz. Bize de nefes oluyor dedi. Ardından adam bizi bilen bilir burada. Kalacak yer lazım oldu mu hemen buraya gelirler. Gelen kimse de gitmek istemez zaten dedi. Biz de tebessüm ederek ne güzel gibi şeyler söyledik. Kendilerini biraz fazla övüyorlarmış gibi geldi o an. Sonra hemen kendimi toparladım. Sonuçta haklılar. Bize nasıl davrandıkları ortada. Belki de sadece güven vermek için anlatıyorlardır diye düşündüm. Sohbet devam etti. Ama bir noktadan sonra aynı şeyler tekrar eder gibi oldu. Buraya gelen rahat eder, gitmek istemez, insan alışır, herkes kalmak ister biraz daha gibi şeyler. Ne güzel diye tepki veriyorduk sadece. Bir süre sonra konuşmaya başladı. Sanki söyleyecek başka bir şey kalmamış gibiydi. Kadınla adam birbirlerine baktılar. Sanki ne söyleyeceklerini tartıyorlardı. Tam o sırada koridorun diğer tarafından bir ses geldi. Sanki bir kapı kapanmış gibiydi. Sude ile aynı anda başımızı o yöne çevirdik. Ne oldu dedi adam. Kadın da bize baktı. Bir şey mi oldu kızım? Kapı kapandı galiba. Evde biri mi var diye sordum. Kadın hemen he yok kızım kimse yok. Duymadım ben bir bakayım. Cam açık kalmıştır belki dedi. Yerinden kalkıp içeri gittikten sonra geri geldi. Bir şey yok rüzgar yapmıştır dedi. Yerine oturduktan sonra bardağıma bakarak doldurayım mı kızım diye sordu. Yok hiç zahmet etmeyin ben alıp gelirim dedim. Bardağı alıp mutfağa doğru yöneldim. Çayımı doldururken içeriden konuşma sesleri geliyordu. Sude'nin sesi, kadının sesi, adamın araya karışan gülüşü. Hepsi birbirine karışıyordu. Garip bir şekilde yabancı hissetmedim kendimi. Sanki uzun zamandır tanıdığım insanların evindeymişim gibi geldi. Belki de anlatmak istedikleri buydu. Böyle samimi davrandıkları için herkes burada kendi evinde gibi hissediyordu. Bardak elimde geri dönmek için kapıya yöneldim. Koridora adımımı attığım anda karşıdaki kapıdan birinin içeri girdiğini gördüm. Karanlıktan nasıl bir görünümü olduğunu seçememiştim. Sadece bir şeyin süzülür gibi içeri girdiğini ve ardından kapının kapandığını gördüm. Olduğum yerde kaldım. Elimdeki bardak titremeye başladı. Hani evde kimse yoktu diye mırıldandım. Koridor boylu boyunca karanlıktı. Ama içeriden gelen ışıkla biraz da olsa seçiliyordu. Az önce gördüğüm şeyin orada olduğundan emindim. İçimden içeride biri var demek geçti. Ama evde kimse yok demişlerdi. Yine aynı şeyi söyleseler ne diyebilirdim ki? Bile bile saklamış olmalılar. Başka ne olabilir ki diye düşündüm. Hiçbir şey olmamış gibi yürüyüp odaya girdim. Ayakta kaldım bir an. Kadın bana bakıp "Ne oldu kızım?" diye sordu. Yok bir şey deyip yerime oturdum. Sohbet devam ediyordu.
Hatta daha da koyulaşmıştı. Sude onların anlattıklarını dinleyip gülümsüyordu. Hali rahattı, mutlu gibiydi. Adamla kadın da heyecanla konuşuyor, arada gülüyorlardı. Elimdeki bardağa baktım. Sonra tekrar başımı kaldırıp onlara baktım. Ne yapacağımı bilmiyordum. Evde kim vardı ve neden bunu bize söylememişlerdi? Kadınla adamın konuşması bir yerden sonra kulağıma farklı gelmeye başladı. Ne anlattıklarını takip etmeye çalışıyordum. Kadın bir şey anlatıyor, adam başını sallayıp evet evet diyordu. Ama yüzüne bakınca ilk defa duyuyormuş gibi bir hali vardı. Adam anlatırken kadının da yüzünde aynı ifade oluşuyordu. İçeride biri olduğunu bildikten sonra bütün bu konuşmalar kurmacaymış gibi gelmeye başlamıştı. Aklımdan bir sürü şey geçti. Kadın bir ara yerinden kalkıp mutfağa doğru yöneldi. Arkasından gidip çaktırmadan bir şey sormak, ağzını aramak geçti aklımdan. Ama o sırada adam da kalkıp ben de doldurayım çayımı dedikten sonra kadının peşinden koridora yöneldi. Biraz uzaklaşmalarını bekledim. Sonra gözlerimi Sude'ye çevirdim. Sude ne oldu der gibi bana bakıyordu. Elimle işaret edip beklemesini söyledim. O sırada koridordan fısıltılar geliyordu. Çok kısık sesle konuşuyorlardı. Ne dedikleri anlaşılmıyordu. Sonra ayak sesleri tekrar mutfağa doğru uzaklaştı. Sude hala bana bakıyordu. Ona doğru eğildim ve "Evde biri var, içeri giren birini gördüm." dedim. Sude'nin yüzü değişti. "Ciddi misin?" diye tepki verdi. "Evet, kimse yok demişlerdi." dedim. Sude bir şey söyleyecekken koridordan ayak sesleri duyuldu. İkimiz de sustuk. Başımızı kaldırıp onlara baktık. Ellerinde atıştırmalıkların olduğu kaseler vardı. Sehpanın üzerine bırakıp yine karşımıza oturdular. Tedirginliğim artmıştı ama belli etmemeye çalıştım. Tepki verirsem ters teper diye düşündüm. Sessiz kalmak daha güvenli geldi. Kadınla adam hiçbir şey olmamış gibi konuşmaya devam ettiler. Yine geçmişten bahsediyorlardı. Bir şeyler anlatıyorlardı ama artık ne dediklerine odaklanamıyordum. Kafamın içinde başka şeyler dönüyordu. Bir süre sonra tekrar onları dinlemeye çalıştım. Kadının yerli yersiz güldüğünü fark ettim. Adam da öyleydi. Gayet sıradan bir şey anlatırken ikisi de alakasız yerlerde sanki çok komik bir şey varmış gibi gülüyorlardı. İçimden manyak mı bunlar diye geçirdim. Gülüşleri bana tuhaf, hatta biraz tehditkar gelmeye başlamıştı. Sude de onlara katılıp gülmeye başlayınca duraksadım. Gerçekten komik bir şey var da ben mi anlamıyorum diye düşündüm. Ama az önce Sude'ye evde birinin olduğunu söylediğim halde bu kadar rahat bir şekilde gülmesi normal değildi. Hiçbir şey yokmuş gibi davranıyordu. Kendimi sıkarak yüzüme bir şey yansıtmamaya çalıştım. Sonra kadın bir anda "Ne diyeceğim, burada kalsanız ya" dedi. Bir an ne dediğini anlayamadım. "Ne? Ne zaman? Yani biz yarın" dememe kalmadan "Gitmeyin işte, kalın burada. Ne güzel olur, beraber kalırız. Odanızı da hazırlarım size" dedi. Adam da başını sallayıp "Gitmeyin" dedi. Ne diyeceğimi bilemedim. "Yok, yani çok güzel burası. Sağ olun ama dönmemiz lazım" dedim. Cümleler ağzımda dolandı. Sude'ye baktım. Gülümsüyordu. Onlara hala sevimli buluyormuş gibi bakıyordu. Kadına dönerek "Biz artık dinlensek ayıp olur mu? Epey yorulduk" dedim. "Tabii kızım, çekinmeyin, geçin yatın" dedi. Sude ile birlikte kalkıp bardakları tabakları topladık. Sonra odaya yöneldik. Kadın arkamızdan "Bir şeye ihtiyacınız olursa söyleyin yavrum" diye seslendi. Tamam deyip odaya girdik ve kapıyı kapattık. İçeri girer girmez Sude'ye döndüm. "Gördün mü, çok tuhaftılar. Ne konuştular orada? Sen neden öyle davrandın?" soruları peş peşe çıktı ağzımdan. Sude yatağın kenarına oturdu ve sakin bir şekilde "Ben ters bir durum olduğunu düşünmüyorum" dedi. Sesimi biraz yükselterek "Ne diyorsun Sude? İçeride birini gördüm diyorum" diye tekrarladım. "Belki bir misafirleridir, yeğenleri falandır" dedi. "Peki neden kimse yok dediler? Sana da tuhaf gelmiyor mu olanlar?" Bana baktı. Hiç acele etmeden konuştu. "Belki bizim yanımıza çıkmak istememiştir.
O yüzden kimse yok demiş olabilirler. Biz rahatsız olmayalım diye de söylememiş olabilirler. Bence abartıyorsun dedi. Biraz susup söylediklerini düşündüm. Ama aklımdan geçenleri susturamadım. Tek gariplik o değildi ki. Koridordaki fısıldaşmaları, yersiz gülmeleri, kalmamızı istemeleri, hepsi üst üste gelince bana hiç normal gelmiyordu. Sude ise rahattı. Bizimkileri arasam mı diye fısıldadım. Saçmalama, kapımız kapalı, yatıp uyuyalım. Zaten yarın gideceğiz dedi Sude. O an telefonları hiç çıkarmadığımız aklıma geldi. Çantaya uzanıp telefonu çıkardım ve şarja taktım. Sonra yatağa uzandım. Sude çoktan yerleşmişti. Ben de gözlerimi kapattım. Sude'nin söylediklerine tutunmaya çalıştım. Ama uyuyamıyordum. Evin içi sessizdi ama kafamın içi gürültülüydü. Gece boyunca doğru düzgün uyuyamadım. Bir ara dalar gibi oluyordum. Sonra sanki bir yerden ses gelmiş gibi irkilip gözlerimi açıyordum. Kulak kesilip dinleyince net bir şey duyulmuyordu. Birkaç defa fısıltıyla Sude'ye seslendim. Ama cevap gelmedi. Çoktan uyumuştu. Tekrar gözlerimi kapatıp uyumaya çalıştım. Sonra bir anda yine irkilerek doğruldum. Bu sefer odada biri olduğunu fark ettim. Karanlıkta ilk anda seçemedim. İçimden bir şey kopar gibi oldu. Ay diye bağırdım. Tam o anda kadın olduğunu anlamıştım. Sude'nin başında duruyordu. Eğilmişti ve sanki saçına dokunuyormuş gibi geldi bana. Beni duyunca "Korkma kızım, üstü açılmış örttüm" diye fısıldadı. Sonra kapıya yöneldi ve sessizce çıktı. Hemen yataktan fırlayıp kapıya koştum. Kapıyı kilitlediğimizi hatırlıyordum. Nasıl girdiğini anlamaya çalışıyordum. Sude mi kalktı acaba diye düşündüm. Sonra kilidi çevirip tekrar yatağa döndüm. Kalbim hızlı atıyordu ama yavaş yavaş sakinleştim. Kapı artık kilitliydi. Bunu bilmek biraz olsun rahatlattı. Bir süre sonra uyumuşum. Gözlerimi açtığımda hava yeni aydınlanıyordu. Pencereden içeri soluk bir ışık giriyordu. Başımı çevirip Sude'ye baktığımda yerinde yoktu. Yatağı boştu. Hemen kalkıp kapıya koştum. Odadan çıkar çıkmaz Sude'yi karşımda dikilmiş, boş boş bakar halde buldum. "Ne oluyor Sude? Niye kalktın? Neye bakıyorsun?" diye sordum. Sude "Evde kimse yok" dedi. Odadan çıkıp ben de etrafa bakındım. Gerçekten de kimse yoktu. Birlikte bütün odalara baktık. Kimseyi göremedik. "Nereye gittiler acaba bu saatte?" diye konuşurken dış kapının anahtar deliğinden sesler gelmeye başladı. "Heh, geldiler" deyip kapıya doğru yürüyorduk ki kapı açıldı ve içeri tanımadığımız bir kadın girdi. Bu kadın kim diye bakarken kadın "Siz nasıl girdiniz içeri kızım?" diye sordu. İkimiz de ne diyeceğimizi şaşırdık. "Hanife teyze nerede? Bizi o davet etti" gibi şeyler söyledik. Kadın "Hanife benim" dedi. İkimiz de kala kaldık. Kadın "Siz akşam gelecek olan kızlarsınız değil mi? Pansiyoncu aradı beni ama bekle bekle gelmediniz. Kapıda ayakkabıları görünce geldim. Nasıl girdiniz içeri?" diye sorusunu tekrarladı. Ne diyeceğimizi bilemedik. "Hanife teyze siz misiniz?" diye sorduk. Kadın "Evet" dedi. Meğerse hemen arka taraftaki evde yaşıyormuş. Bu evde ona aitmiş ama burada kimse yaşamıyormuş. Kalacak yere ihtiyacı olanı misafir ediyormuş burada. "Ama teyze biz geldiğimizde burada bir aile vardı. Biz siz sandık. Bizi ağırladılar. Oturduk, yedik içtik. Sabah bir baktık ki yoklar." Kadın da şaşırıp "Allah Allah, yok kızım kimse yaşamıyor burada" diye tekrarladı. Bize kapıyı açanlar kimdi o zaman diye Sude ile birbirimize bakındık. Kadın dediklerimizden bir şey anlamaz bir halde "Neyse ben açık unuttum herhalde kapıyı. Nasıl rahat edebildiniz mi?" diye sordu. Cevap veremedik. Kadın bize, biz ona bakıp durduk. Sonra odaya girip toparlanmaya başladık. Hiçbir şey konuşmadık. Çıkarken kadın kapıdaydı. Ben boş bakışlarla yürüyüp ilerlerken Sude'nin kadına teşekkür ettiğini duydum. Durağa yürürken pansiyoncu kadını gördük. Ona da gidip sorduk. O da kadının anlattığı şeylerin aynısını söyledi. Hanife teyzenin evi boşmuş. O yüzden bize evi müsait demiş. Kendisi de hemen arkadaki evde yaşıyormuş. Akşam arayıp söyledim. Beklemiş sizi gitmemişsiniz dedi.
Yine bir şey söyleyemeden kaldık. Biz gitmiştik gitmesine de orada bulduğumuz kişiler kimdi? Hala cevabını bilmiyoruz.